Toplantı odası ekranlarımızın tasarımlarını nasıl değiştirebiliriz onu göreceğiz. Hemen burada bir odamızın göz butonuna basarak tasarımını görebiliyoruz. Şu anda bir toplantı olduğu için üst ve alt bant kırmızı, meşhur olarak yazıyor. Kapasitesini gösteriyor ve şu anki toplantıyı istersek erken bitirmeye veya uzatmaya imkan verebiliyor. Eğer erken bitirirsek de komple alt ve üst bant yeşil olarak gözüküyor. Sonraki toplantı bilgisi burada gene gözükebiliyor. Tasarımımızı değiştirelim. Minimalist tasarıma geçince refresh yapalım ekranımızı. Komple ekranımız yeşil olarak gözükmekte. Eğer bir toplantı tanımlarsak da şöyle 15 dakikalık bir toplantı yaptık. Zaman çakışması diye toplantımızı ekledik. Şu anda ekran komple sarıya döndü. Çünkü toplantımıza 5 dakika var. Şu anda müsait odamız ama 5 dakika içerisinde bir toplantı başlayacağı için ekran sarı olarak gözükmekte. Toplantı başladığı zaman da tekrar kırmızı olarak tüm ekran gözükecek. Değiştirelim. Clock tasarımına geçtiğimiz zaman bu duvar saati mantığında bir görünümü var. Toplantılar hangi saatteyse o saat diliminin içerisinde kırmızı olarak gözükmekte. Sonraki toplantıları da dokunmatik ekrandan bu şekilde görme imkanınız bulunmakta. Timeline ekranına geçelim. Timeline ekranında sağdan sola doğru akan bir timeline'ımız var. Orada toplantıların bilgileri ekranda gözükmekte. Tabii ben biraz üst üste çok hızlı toplantılar girdiğim için yazılar birbirine biraz karıştı. Şöyle daha ileri 2 saate bir toplantı girelim. Gördüğünüz gibi saat 8 ile 9 arasında toplantı girdik. Burada bilgisi gözükmekte. Değiştirelim tasarımımızı. Master tasarımına geçelim. Burada da alttan yukarı doğru akan bir timeline barımız var. Toplantı odamız meşgul. Hangi saatlerde toplantılar var onu ekranda görebiliyoruz. Tasarımımızı değiştirelim. Yine bu arka planları kendi istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Kendi arka planlarınızı girip bu listeden arka planlarınızı seçebilirsiniz. Arka planlara girmek için sol bölümde Asset diye bir bölümümüz var. İçerikler diye bir bölüm var. İçerikler bölümünden kendi istediğiniz bir ekranda veya fontunuzu ekleyip onları tasarımlarda kullanabilirsiniz. Tekrar oda tasarımlarına gelelim. Split tasarımına geçelim. Hızlıca split tasarımımızda ortada bir bar olan bir ekran. Toplantı bilgisi burada gözükmekte. Alttaki sonraki toplantıları gösterir bir bilgi var. Saatimiz, bitir ve uzat düğmemiz gözükebiliyor. Panorama ekranı tüm toplantı odalarının bilgilerini aynı anda göstermek için lobiye koyduğumuz ekranlardaki tasarımımız. Burada gördüğünüz gibi bütün odalarımız gözüküyor. Ve hangi odada hangi toplantı var toplu bir şekilde görme imkanımız olabiliyor. Genelde dediğim gibi lobi ekranları olarak kullanılıyor. Konsol ekranı bu toplantı odalarının içerisine koyduğumuz ekranlar bunlar. İşte toplantımız başladı. 3 dakika 18 saniye sonra bitecek. İşte erken bitirme ve uzatma fonksiyonumuz var. Yine bu ekran üzerinden mutfak siparişi verebiliyorsunuz. Temizlik ve teknik hizmeti çağırabiliyorsunuz. Toplantı odamızda ekranımız varsa onu aç kapa ve sesini kapama açma yapabiliyorsunuz. Mutfak siparişini bu şekilde verme imkanımız oluyor. Siparişi verdiğiniz zaman da mutfak ekranına bu düşebiliyor. Mutfak ekranını otomasyon bölümündeki videomuzda inceleyeceğiz. Bu altta gördüğünüz Design 1, Design 2 ve Design 3 tasarımlarını da kendi tasarımlarımız olarak düzenleyebiliyoruz. Sol menüde Design adımında istediğimiz kadar kendi dizaynımızı yapma imkanımız var.
Ben hemen dizayn tasarımını açayım. Bu şekilde bir tasarım yaptım ben. Toplantı odamız şu an meşgul. Sonraki toplantı listesi burada gözüküyor. Tabii biraz karmaşık ama şu anda ben zaten göstereceğim onun nasıl yapıldığını. Burada tasarımımızın ismini giriyoruz. Ekranımızın size'ını giriyoruz. Bu 1920 1080 de olabilir. 1280'e 800 olan Philips ekranlarımız da olabilir. Yani background'ımızı istersek seçebiliriz. Widget.io sitesinden de istediğimiz hava durumu tasarımını burada alıp widget olarak ekleyebiliyoruz. Eklediğimiz tasarımda hava durumunu burada ekranın üzerine koyabiliyoruz. Toplantı odasının ismini yine yukarı taşıyayım ben buraya. Sonraki toplantıları disable edeyim. Onlar kapansın. Geri sayım sayacını yukarı alayım. Toplantı katılımcılarını görmek istemiyorum. Onları kapatayım. Toplantı hava durumu gözüksün. Barım gözüksün. Sevdiğim. Kaydettikten sonra burayı refresh yaptığım zaman şu anda gördüğünüz gibi üst tarafa almıştım. Sonraki toplantıları kaldırdım. Barım burada duruyor ve hava durumu animasyonlu olarak şu anda İstanbul hava durumunu gösteriyorum. İstediğim hava durumunu gösterme şansım var. Tasarımımızı da bu şekilde kendimiz dizayn edebiliyoruz.